Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir motifli, ister babet olarak kullanın, ister patik olarak örün. Bakın, altına böyle taban ördüm ben. Siz dilerseniz bunu hazır taban tığlayıp da monte de edebilirsiniz. Hazır taban üzerine, yani direkt patiği örüp üzerine direkt monte ederek de güzel bir babet yapabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel bir model. Yapımı da gayet basit. Ayakta da duruşu gördüğünüz gibi çok şık bir patik, motifli patik modeli babet diyelim. 38 numara için bu sayılar uyumlu. Dilerseniz şu kısımlardan 37'den 37 38'e uyumlu, 37'den daha küçük yapmak isterseniz şu taraftaki sık iğneleri, yine bu eksiltmeleri aynı, şu taraftaki sık iğne kısmını arttırarak 39'da da yine üzeri numaralarda da yine fazla sırasını, sık iğne sırasını fazlalaştırarak örebilirsiniz. Hemen motifimin çiçeğiyle başlıyorum arkadaşlar. Hızlıca başlayalım, zamanımızda kısıtlı. Hemen şu şekilde tığımda yine 2 numara 1,75 milim bir tığ kullanıyorum. İplerimi de yine nako pırlanta ile ortasını kiremit rengi bir iple ördüm. Sihirli bir halka yapıyorum. 1 2 3 zincir çekerek bu halka içerisine 12 adet trabzan yapıyoruz. Sayalım: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şu aradaki boşluklar arkadaşlar, bakın, papatyayı yapacağımız kısımlar, şu boşluklar 12 tane olması lazım. O yüzden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tekrar şimdi 12.'yi yapmadan burada hemen başta çektiğimiz 3 zincire birleştirmeyi yapıyoruz. Burada da bir boşluğumuz oluşmuş olacak. İpimizi burada kesiyoruz. Hemen beyaz renkle papatya kısmına başlayacağız. Arkadan da küçültebilirsiniz dilediğiniz kadar. Bakın, bu iple düğüm yaparak da temizleyelim, devam edelim. Evet, hemen beyaz ipimizi alıyoruz. Herhangi bu ipimizi de gizleyerek yürüteceğiz aradan ördükçe. Herhangi şu aralardan, zincir içlerine değil, şu tam trabzan çektiğimiz trabzan aralarına 1 2 3 zincir çektim. Arkadan da ipimizi gizleyerek örüyoruz, yürüterek. Çektiğim 3 zincirden sonra 4 trabzan yaptım. Zincir tepesine tığımı geçirip bu şekilde çıktım. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen diğer trabzan arasına tekrar göstereyim. Bakın, bu boşluklara bu rengi birazcık kalın olduğu için nako pırlantada tam net görünmüyor, ama bakın, battığım boşluklar belirgin burada arkadaşlar.
her boşluk içerisine 5 adet trabzan yapıyoruz ve fıstık olarak birleştiriyoruz. Toplamda 12 adet fıstığımız olacak. Bakın 5.'ye ipimi geçirdim, içerisinden çıkardım, 1-2 zincir çektim, tekrar bir yanındaki trabzan arasına geçiş yaptım. İplerimizi de arkadan temizliyoruz, yürütüyoruz ve görüntüsü kaybolacak. 4 5 adet trabzan yaptım, ilmeğimi aldım, burada topladım, 1-2 zincir çektim. Böyle sıra sonuna kadar 12 adet bu şekilde papatya tomurcuklarımız olacak ve devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 12. yaprağımızı da yaptık. 2 4 6 8 10 12, toplamda 12 adet oldu. 2 zincir çekiyorum. Hemen burada ilk fıstığımın tepesine birleştirme yaptım. İpimi burada kesiyorum. Şimdi hemen motifimizin renkli kısmına, kenarlarına başlayacağız. Temizleyelim, devam edeceğiz. Bu şekilde bitirdik. İpimi aldım. Herhangi şu 2 zincir çektim, 2 zincir çekerek oluşturduğum boşluklardan ipimi buraya düğüm yapıyorum. 2-3 zincir çektim. Yine arkadan yürüterek ipimizi örmeye başlıyoruz. Çektiğim 3 zincirle birlikte buraya 2 adet trabzan ördüm. 1-2 zincir çekiyorum. Burada köşe kısımları olacak motifimizin. Aynı yere tekrar 3 adet trabzan daha örüyoruz. Hemen direkt şu diğer boşluğa geçiyorum. Burada 3 adet çakma trabzan veya çakma sık iğne dediğimiz trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar diğerine geçiyorum. Buraya da aynı 3 adet çakma sık iğne yapıyoruz. Şimdi bu aralarda ikişer tane bu şekilde örüyoruz. Şimdi yine köşe kısmına direkt trabzan olarak geçiş yaptık. Bu da köşeye denk gelecek. Toplamda motifimizin zaten 4 köşesi olmuş oluyor. Arada yine 3 zincir, pardon 2 zincir çekiyorduk arada. Evet, 2 zincir, karışıklık olmasın. Tekrar 3 adet aynı boşluğa trabzan yaptım ve yine direkt diğer bir boşluk içerisine geçtim. Yine çakma sık iğne 3 adet yapıyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz. Yani karşılara geçtiğimizde, şu boşluklara geçişlerde zincir falan çekmiyoruz. Buraya da 3 adet yaptık. Şimdi yine 3. köşemizi oluşturmak için direkt trabzan yaparak başlıyoruz. Sonuna kadar gelelim. 4 köşemiz olacak. 2 adet, 2 kutucuğa böyle üçerli sık iğne, çakma sık iğne, köşelerde de aynı burada tekrarladığım şeklinde devam edelim. Evet, sonuna kadar geldik. Bakın 4 köşemiz oluştu. Başladığımız yere geldik. Bu sonda yine 3 tane çakma sık iğnemiz oluştu. Burada çektiğim 3 zincir olan kısma birleştirme yaptım. Hemen yanındakine bir kaydırma, bu boşluğa geçmek için böyle kaydırma yaparak geçtim. 2 adet. Burada yine tekrardan 3 zincir çekerek 1 2 3 zincirle birlikte 3 tane trabzanımız oldu. Tekrar yine
Bu kısımda bir zincir çektim arkadaşlar. İkinci sırada köşelerde 1 2, eğer eliniz çok sıkıysa 2 de çekebilirsiniz. 3, buradaki yan kısımlara kalacak şeklinde devam ediyoruz. Hemen bakın yanındaki trabzandan direkt trabzan yaparak örmeye, köşeye kadar örüyoruz. Bu şekilde her trabzan üzerine bir trabzan yapıyoruz. Köşeye geldik. Bu yuvamızın içerisine direkt geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Burada hiç zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Şu kısma denk gelecek. Zincir çekmiyoruz bu motifimizin ikinci sırasında. Hemen tekrar yine yanındakinden şöyle göstereyim. Bakın 6 tane çektim. Trabzan içerisine batarak yine köşeye geçiyoruz. Köşe kısmına yine geldik. Şöyle karşılıklı şu kısımdan bahsediyorum. Bu karşılıklı kısımlarda bir zincir oluşturacağız. Sadece şu uç kısmına gelen, yani ayak parmak kısmına gelen kısımda çekmiyoruz. Diğer 3 köşede de birer zincir çekeceğiz bu sırada. Direkt şimdi yine geçiş yaptım. 3 trabzan yapıp bir zincir çekeceğim arada. Bir zincirimi çektim. Sadece parmak kısmına gelen o köşede zincirimi çekmiyorum. Böyle boşluk görünmesin diye, kapalı dursun diye. Hemen yine tekrar bu köşede de aynısını yapacağız arkadaşlar. Bir zincir çekerek devam edeceğiz. Bu köşede yine bir zinciri çekiyoruz. Sadece parmak kısmında çekmiyorduk. Bir zincirimizi çektik. Yine 3 trabzan yapıp devam ediyoruz. Yanındaki trabzandan şu kısma kadar, yani şu iki kaydırmayı da trabzan yaparak örüp birleştirmemizi yapacağız. Evet arkadaşlar, bakın burada sonuna geldim. Yine başta çektiğim zincir üzerine sabitleyip ipimi burada şöyle aradan geçirip bir düğüm atacağım. Sonrasında evet arkadaşlar, şimdi ipimizi burada düğüm atmıştık. Hemen bakın bu 3 zincir, yani düğüm attığımız yerden 1 2 3 4 5 6, tam 7.'ye bu tarafa doğru, yani sağa doğru 7. ilmeğimize tığımı geçirdim. Bu tarafta da 7, 1 2 3 4 5 6, yani şuradan itibaren tam ortasına 6 bu tarafta, 6 bu tarafta kalıyor. Tam ortaya tığımı ortalama batırdım motifime. Şöyle ipimi burada geçirip hemen bir sık iğne yaptım aynı yere. Bir çakma sık iğne yanındakine. Şimdi trabzan yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Aynı yere bir sık iğne, bir çakma sık iğne, yani aynı başladığım yere bir sık iğne yaptım, yanındakine bir çakma sık iğne. Şimdi kalan yerlerde şu bir zincir olan kısma kadar trabzan yapıyoruz. Bakın buraya kadar ördük. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ördük. Şimdi bu zincir içine arkadaşlar 5 tane trabzan yapıyoruz. Hiç aralarda bir zincir çekmiştik bu 3 köşede. Bu köşe içlerine 3 4 5 tane
trabzan yaptım. Yine tekrar şu yandaki battığım yeri göstereyim size. Direkt trabzan yaparak diğer köşeye kadar devam edelim. Bu köşeye geldik. Burada bir zincir bırakmamıştık. Parmak kısmı olan yerdi. Burada direkt hemen her trabzan üzerine bir trabzan yaparak devam ediyoruz. Çünkü burada zincir çekmemiştik arada. Bakın burada sadece şu yan kısımlarda 5 tane trabzan yapacağız. Buraya kadar örelim. Yine diğer karşı tarafın bir zincir çektiğim kısma geldim. Burada da 5 adet trabzan yapıyoruz. Tekrar bakın arkadaşlar. Burada ne yaptıysak hemen yine bakın 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 bir çakma sık iğne, yani karşıda ne yaptıysak burada da 1 2 3 4 5 6 7 4 trabzan, yani 7 tam 7.'ye burada da arkadaşlar başladığımızda bir sık iğne, bir çakma sık iğne. Şimdi burada da bitirirken yine bakın göstereyim, 4 trabzan yaptım. Şuradan sonrasını diyorum, 1 2 3 4 5 trabzan, bir çakma sık iğne, bir sık iğne ile burada yaptığımız işlemi buraya da uyguluyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, hemen bir kaydırma yanındakine yapıyorum. Bir zincir çekip geriye döneceğiz. Burada komple sık iğne yaparak diğer tarafa geçiş yapıyoruz. Hiç artırmamız, eksilmemiz yok arkadaşlar. Şöyle komple sık iğne yaparak buraya kadar sık iğne ile örüyoruz. Evet, şimdi bakın bu sonuna kadar geldim. Sondaki sık iğne içerisine, yani şu taraftan başladığımızda yaptığım sık iğneye de bir tane yaptım ve buradan da 1 2 3 4 5 adet sık iğne aldım. Bir zincir çekiyorum burada. Şimdi şu yan kısmını yapacağız, bu tarafa buraya kadar öreceğiz. Yan taraf, ayak yanını hemen bir zincir çektim. Şimdi arka dalından geriye döndüm. Tekrar bakın göstereyim, bir zincir çektim, hemen dibine, yani ikinciye sık iğne yaparak arka dallarını alıyoruz. Ve artık sık iğne örerek devam ediyoruz ta ki şu kısma gelene kadar bunu yapalım. Evet arkadaşlar, bakın arka dalını alarak tam şu köşede 5 tane trabzan yapmıştık ya, şu alt sırada, bakın onun ortasına denk geliyor, o hizaya. Yani toplamda 17 tane sık iğne örmüş olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi bir zincir çekiyorum, tekrar geriye dönüyorum, ikinciye, yani dibine
hemen tersten, yani içten dış dallarından alarak sürekli bu şekilde dış dallarını alarak öreceğiz sık iğnelerimizi. Şimdi eksiltmelerimiz var, onları göstereceğim. Şu kısmın eksiltmelerini yapacağız, kesme yapacağız, yani keseceğiz aralarda. 3 sırada kesme yapacağız böyle. Bu taraftan da göstereyim. Bakın gayet muntazam duruyor. Bu 3 sırada kesme işlemimizi tamamlıyoruz. Şimdi onu göstereceğim ben. Hemen geriye dönmüştük. Bu tarafa döndüğümüzde 10 tane sık iğne yapıyoruz. İç dal, dış dallarından alarak tek kanatlarını 10 sık iğne yapıp bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 taneyi yaptık. 7 taneyi burada bıraktık. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada yine ikinciye tam dibine batarak yine 10 tane sık iğne yaparak başa geliyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 10 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrar bir zincir çektim. Bakın kesmelerimizi hep bu içe doğru giderken tekrar ediyoruz. Göstereyim şimdi şöyle. Görüntüde hani motifin hangi kısmına denk geldiğine de bakın arkadaşlar. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi geriye dönüyoruz. Yine aynı şekilde ikinciye, yani dibine batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bu kez 17 sık iğnemizi başa kadar gideceğiz. On sık iğnemiz oldu. Hemen bakın 10 sık iğnemiz oldu. Direkt şuradaki 7 sık iğnemizin bakın ilkine, kalan 7 sık iğnemizin ilkine sık iğne direkt yaparak devam ediyoruz. Toplamda 17 tane sık iğne olacak. Arttırma, yani topuk kısmına gidene kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Şimdi bir zincir çektim. Bakın ilk kesme işlemini tamamladık. Bir zincir çekiyorum. Başa kadar devam edelim. Komple sık iğne örmeye. Kesme işlemlerimizi buradan bu tarafa geldiğimizde yapıyoruz. Buraya kadar geldim. Yine 17 sık iğnemiz var. Tekrar şimdi bu sırada 10 sık iğne yaparak kesme işlemini yapacağız. İkinciye 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Kalan 7 sık iğneyi diğer döndüğümüzde yapacağız. Tekrar 10 sık iğne yapıyoruz buraya kadar. Bakın yine bir zincir çektim. Tekrar ikinciye ilmeğime batarak bu sırayı da yine 17 sık iğne olarak aşağıya kadar ineceğiz. Burada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Bu kesme işlemini 3 kez tekrarlayacağız. Bundan sonra bu ikinci oldu. Şu kesme, yani 10 sık iğne aralarda yaptığımız o kesmeyi bir sıra daha tekrar edeceğiz. Bakın 10 taneyi yaptım. Direkt bu 7. kalan sık iğnenin ilkine yaparak tamamlıyoruz. Geriye döndüğümüzde komple sık iğne yapıyoruz. Sonra bir kez daha son işlemimizi yapacağız. Bu kesme işleminden bir tane daha yapıyoruz. Bir sıra daha buraya kadar örelim. Bir tane daha kesme yapıyoruz. Şu şekilde göstereyim. 1, 2 ve 3 sıra kesmemiz olacak. Sonrasında devam edeceğiz.
Evet arkadaşlar, bakın şimdi motifimizin patiğimizin, babetimizin bu taraftaki kanadını örmeye devam ediyoruz. 3 kesmeyi yaptım ben. 1 2 3, şuradan daha net görünür. Bakın 1 2 3, 3 sıra yaptım. Şimdi başa geldim komple. Buradan sonrasını artık 17 adet sık iğne olarak devam edeceğiz. Ne kadar devam edeceğiz? Hemen sayıyorum. Şuradan gösterirsem daha net belli olur. Şuradan itibaren artık kesme işlemimiz yok. Şu dişten itibaren sayıyorum. Bakın ilk dişten, motiften sonraki, şunu saymıyorum. Ya da siz saymak isterseniz ilk sıradan bakın, bir motif kısmından sonraki sık iğne başladığımız yere, şu kenarına bir diş olarak sayıyorum ben. Bir dişte 2 sıra sık iğneye tekabül ediyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 diş olana kadar örüyoruz arkadaşlar. Sonrasında şu kısımlarda 11 sıradan sonra artık şu topuğa kadar arttırmamız olacak. Yükseltimiz yani. Şu kenarlarda yükselteceğiz, topuk yükseltmesini. Şu dişlerden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diş olana kadar hiç eksiltme artırma yapmadan artık kesme işleminden sonra 17 sık iğne olarak örmeye devam edelim. Buradan da göstereyim. Aynı dediğim gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 sıra yapıyoruz. Sonrasında arttırmalarımız olacak. Bunları da topuktan artık topuk yükseltisine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın ben ördüm. Kaç sıra ördüm? Yine tekrar sizinle birlikte sayalım. Hemen şuradan başlamıştık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diş ördük. Şimdi 11. dişte arttırmamız olacak. Şuraya geldik. 11. dişimizi pardon 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 diş yaptık. 12. dişimizde şöyle bir zincir çektik. Özellikle şu ayak içine gelen kısma buraya dikkat edin. Dışarı gelmeyecek. Yani burası patiğimizin, babetimizin iç kısmı. Ayak üstüne gelecek olan kısmı bu tarafa doğru yükselti çıkacak. Ayak üzerine doğru. Hemen burada bir zincir çektim. Geriye döndüğümde ikinciye batıyorduk. Normalde bir tane batarak devam ediyorduk. Şimdi burada 2 sık iğne yapıyorum aynı yere. Bakın bir tane battım. Yine aynı yere tekrar 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani burada 17 ilmeğimiz 18 oldu arkadaşlar. Bu sırayı yine sonuna kadar örelim. Başta 2 sık iğne yaptık ilmek içine. 18 sık iğne ile aşağıya ineceğiz. Bir zincir çektim tekrar. Şimdi bu kısımlarda yine bir kez dibine batıyoruz. Artırmamız bu kısımlarda olmayacak. Bir ipim aralarda böyle defolu gibi çıkıyor. Böyle, kusura bakmayın. Şurada görüntü ip çıkıntısı var. Yani benden kaynaklı değil. Bu tamamen ipin kendi hatasından. Yukarıya doğru çıkıyoruz şimdi. Buradan aşağı 2 sık iğne yapmıştık. Aynı yeri arttırmıştık. Şimdi yukarıya kadar çıkalım. Hemen sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane arttırdığımız için sık iğnemiz oldu. Şimdi yine bakın arttırdığım kısma geldim, bu ayak üst tarafına. Burada bir zincir çekiyorum. Bu sırada arttırma yapmıyorum. Yine ikinciye batıyorum. Burada direkt 18 sık iğne ile aşağıya iniyorum. Bir sıra arttırıyoruz, bir sıra arttırmıyoruz. Yani bu arttırma işlemini de 4 kez tekrarlayacağız. 17 sık iğnemiz 21 sık iğne olana kadar devam edecek. Bu sırayı da arttırma yapmadan 18 ilmekle aşağıya iniyoruz. Arttırmamız yok bu sırada. Evet arkadaşlar, yine bakın burada arttırmıştık. Şimdi yine bu sıraya yukarıya doğru geldim.
hemen bir zincir çektim. 18 ilmeğimizdi. Şimdi geriye dönüyorum. Tekrar bakın yakından göstereyim. İkinciye yani dibine bir, aynı yere tekrar 2 sık iğne. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Burada da bir artırma yaptım. Buradaki sık iğne sayımız 19. 19 sık iğnemiz olacak. Aşağıya kadar bakın belli olmaya başladı artırma tarafı kısmı topuktaki. Şimdi yine aşağıya 19 sık iğne ile ineceğiz. Bir artırmamızda 18 olmuştu. Şimdi bir tane daha artırma yaptık 19'la. Buraya gelelim. Tekrar bir sıra artırma yapmadan ilerliyoruz. Bu şekilde artırmamız 21 ilmek olana kadar devam edecek arkadaşlar. Bir sıra arttırıyoruz. Burada bir sırada, bu sırada arttırdık. Şimdi sonraki sırada direkt 19 ilmekle devam ediyoruz. Sonraki sırada 20 ilmeğe çıkarıyoruz. Yine aynı bu kısımda 2 sık iğne yaparak zincir dibine. Bu şekilde 21 ilmek olana kadar topuktaki arttırmamız devam edecek. Buralarda bir sıra artırıp bir sıra arttırma yapmadan. Evet arkadaşlar bakın şimdi 20 ilmekti. Şimdi son arttırma sıramızı yapıyorum. Burayı da göstereceğim. Yine aynı yere 2 sık iğne yaparak bu tarafta 21 ilmekle sık iğne ile aşağıya ineceğiz. Birazcık kısa tutuyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video ben de sizinle daha detaylı hem örüp hem göstermek isterim ama önemli yerlerini göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çünkü bir saati aşkın bir video olabilir yani eğer tüm detaylarıyla çekmeye kalkarsam. Bu da bazen sıkıcı olabiliyor. Zaten çoğu bilen arkadaşımız bunu çözmüş durumda. Yani çözmesi çok kolay. Instagram'da görsel olarak da paylaşacağım. Oradan da detaylı bakabilirsiniz. Sayılarına da net bir şekilde görünüyor. Burada arttırma sıramız bitti. Bakın topukta şöyle bir yükselti yaptık. 17 ilmeğimizdi. 11 diş sonrası arttırmamızı başladık. Diş olarak sayıyorum ama bir diş 2 sıra sık iğneye denk geliyor. 21 sık iğne de sayalım. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sık iğnemiz oldu. Şimdi bir dişte böyle artırma yapmadan öreceğiz. Artık artırma yapmıyoruz. Bitti. 21 ilmekte örmeye devam edelim. Bir diş daha. Evet arkadaşlar tamamladık. Hemen sayalım. 1, buradan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 diş oldu. Aşağıya sonrasında bir sıra sık iğne ile geldik. Alt taban yani taban kısmına gelecek yerde ipimizi burada kesiyoruz. Bu kanadımızı tamamladık. Şimdi hemen şu tarafa geçeceğiz. Burayı da örüp aynı şekilde sade başlangıç yerini ben size göstereceğim. Burada ne yaptıysak aynısını bu tarafta da yapıyoruz. Şimdi başlangıç yerini gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi ters tarafına doğru çevirdim. Şu kısımdan başlayacağız burayı. Ters yüz bize doğru bakacak. Düz yüzü dışarıya doğru. Yine aynı buradan bu kısımdan başlamıştım. Şu aradaki 3 3 6 trabzan bir de ortada bıraktığım bir zincirle birlikte 7 ilmeğimiz 1 2 3 4 5 6 7 ilmek burada kalacak şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen şu kısımdan 7 ilmek sonrası olan ilmeğimi alıyorum. İpimi buradan geçirip arkada gizleyerek devam edeceğim. Buraya sabitledim. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Yine başta yaptığım gibi yanındakine 3 4 şu ipimizi şurada bırakalım. Bakın arada bir tane daha 5 ve direkt şuradaki
sık iğne içerisine yaparak devam ediyoruz. Biraz zorlanıyorum. Burada ilk sık iğne yerimiz olduğu için içine batmak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Tekrar aynı buranın ortasına, yani 17 sık iğne olana kadar şuraya kadar örelim. Sık iğne burada ilmek çıkaracağız. 17 sık iğnemi burada tamamladım. Buraya kadar arkadaşlar, yine bakın tam bu 5 trabzan yaptığım yere denk geldi. Kusura bakmayın. Hemen bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Yine ikinciye, yani dibine, arkadan dalını alarak 1 2 3 4 10 tane sık iğne yapalım. 10 sık iğne yaptım. Bakın arkadaşlar, yine burada kesme işlemlerimiz olacak. Bir zincir çekiyorum. Tekrar geri dönüyorum. Dibine batarak yukarıya kadar çıkıyorum. Bir sıra göstereceğim. Zaten şu sağ kanatta ne yaptıysak aynısını burada da yaparak ipimizi kesmeden kenar kısımlarını ve bir arkadaki birleştirmeyi yapacağız. En sonda tabanımızı örüp, ister örgü taban örüp üzerine monte edeceğiz, isterseniz siz tercihinize kalmış direkt hazır taban tığlayıp bu şekilde de monte edebilirsiniz. Yine bir zincir çektim. İkinciden sık iğne yaparak bu kez dibine kadar öreceğiz. İpim ara ara böyle hatalı. Anlamadım ben de. Hemen 10 sık iğnemizi yaptık. Direkt burada kalan 7 sık iğnemizi de arka dalından alarak 1 2 3 4 5 6 7 bir zincir çektim. Geriye dönüyorum. Dibine battım. Tekrar burayı başa kadar gidiyoruz. 17 sık iğne ile başa kadar geldik. Bir zincir çekiyorum. Şimdi ikinci kesmemi, bakın ilkini yaptım burada. Bunu da gösterip sonrasını artık biliyoruz. Diğer tarafın aynısını burada da yapıyoruz. 10 zincir çekiyorum. 10 sık iğne yapıyorum. Pardon, özür diliyorum. Artık hava akşam olmak üzere arkadaşlar. O yüzden ekran kamera görüntüsü birazcık daha netliği gidiyor. 2 4 6 8 10 bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bir zincir çektim. Burayı da yine şimdi aşağıya, arada kestiğimiz 2 sıra 10 zincirlik sık iğnelerimiz var. Onlar arada kalıyor. Bu şekilde 3 kez tekrarlıyoruz. Kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Abone olarak destek olabilirsiniz. Zil görseline de basarak bildirimlerinizi açık tutup çektiğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorum da yaparsanız
memnun olurum. Şu şekilde bir iki kesmemi yaptım. Aynı bu kısımda ne yaptıysak burada da aynısını yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Gösterdiğim şekilde burayı da yine arttırma, topuktaki arttırmalarımız içe bakan kısımdan yapacağız. Bu şekilde de sonlandırıp örgü taban öreceğiz. Ben yine sayılarını size söyleyeceğim. Örgü taban birçoğunuz biliyor. Ben hazır ederim, belki hani hazırlayıp direkt tabanını göstermeden sadece monte işlemi ve birleştirme kısmına geçeriz. Çünkü bir örgü taban videosu aşağıdaki videolarımda var arkadaşlar, 38-37 numaraya. Instagram sayfamdan beni takip edenler de birçok numarayı görsel olarak da paylaştım. Ve birçok babetin videosunda da gösterdim. Örgü taban birçok kez videomda defalarca gösterdiğim için örgü taban videomu çekmeyi düşünmüyorum. Sadece size sayılarını söyleyeceğim, göstereceğim net bir şekilde. Zaten yapımı çok basit, arttırmaların net bir şekilde görünecektir. Ama dilerseniz siz direkt hazır taban 37-38 numara hazır taban tığlayıp bu modeli aynı örgü tabanı nasıl monte ettiysem onun detaylarını monte ederken yine tekrar birlikte yapacağız. Bu şekilde de monte edebilirsiniz hazır taban üzerine. Şimdi bu kanadını da örelim. Devam edeceğiz. Bitirelim sonuna kadar. Aynı buradaki işlemi burada da yapacağız. Evet arkadaşlar, bu taraftaki kanadını da yaptım. Aynı bu kanattan nasıl arttırmayı, eksiltmeyi yaptıysam aynı sırasıyla burada da aynı işlemi yaptım. İpimi kesmiyorum. Hemen şu şekilde zaten düz tarafı bize bakıyor olacak. Bu üst tarafını, yani şurayı komple kaydırma yapacağız. 21 ilmekle bitirdim. Hemen bir tane bakın, başlarken birer tane kaydırma yaparak aralara göstereyim. Zaten bir bu kısma, bir de şu aradaki boşluğa yapıyoruz. Bir bu kısma kaydırma yapıyoruz, aradaki boşluğa. Bu şekilde komple diğer başa gelene kadar güzel sıkıca kaydırmamızı yapalım. Çok gevşek yapmayalım. Çünkü sık iğne ile ördüğümüz için biraz lastik gibi bir yapısı oluyor. O yüzden de bayağı bir toplaması gerekir. Kaydırmamızı devam edelim. Buradan şöyle komple ön kısmını çok sıkmayalım. Şu ayak üstüne gelecek olan kısmı buraya kadar devam edelim kaydırmamıza. Evet arkadaşlar, şimdi bakın komple kaydırma yaparak geldim kısma. Eklemeyi yapacağız şimdi birlikte. Şöyle iki ucunu da siz isterseniz dikebilirsiniz bunu, isterseniz de ben şu alt taban kısmına da bir sıra sık iğne öreceğim için hiç ipimi kesmeden tığla birlikte eklememizi yapacağız. Şöyle hemen bakın tam tepeye geldim. Burada bir bu kısımdaki uçtakini alıyorum, karşılıklı bir bu kısımdakini alacağım arkadaşlar, karşılıklı denk gelecek yani. Sık iğne şeklinde ben ilerleyeceğim. Kaydırma olarak da siz yapabilirsiniz. Karşılıklı ilmeklerimizi alıyoruz. Bakın bunu aldım. Diğer taraftan da ilmeğimi alıp sık iğne olarak eklememi yapıyorum. Siz kaydırma da yapabilirsiniz. Ya da dikerek bu kısmı
Tamamen tercih sizin. Bu şekilde topuğa kadar gelelim. Bakın, sık iğne ile birleştirmemi yapıyorum. Sonuna kadar gelelim. Evet, sık iğne ile sonuna kadar geldim. Şimdi yine şu şekilde düz tarafını çevirerek alt sıraya kaydırma ile de yaparsanız daha da bu kısmı daha düz olacaktır arkadaşlar. Böyle çok çıkıntısı olmayacaktır. Tercih sizin, dediğim gibi. İki şekilde de güzel duruyor. Şimdi hemen bir zincir çektim ben. Direkt şu dibinden bir sık iğne yaparak başlıyorum. İpimiz arkada kaldı. İpimizi de yürütebiliriz. Şu sonda kalan ipimizi arkadan buralara sık iğne, normal sık iğne yaparak yine her boşluğa, hem bu hani bir diş iki sıraya tekabül ediyordu ya, biz hem bu diş üzerine hem aralarına birer sık iğne yaparak bu sırayı da böyle tamamlıyoruz ki taban eklemede burada ilmek çıkarmış olacağız. Sık iğneleri hem bu diş üzerine içine batıyoruz, hem de şu aralarına birer tane sık iğne yapıyoruz. Arkadan ipimi de yürüttüm ve gizledim. Komple bu başladığım yere kadar sık iğne yaparak örelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın, hem diş içine hem aralarına sık iğne yaptım. Şimdi burada başlarken çektiğim bir zincir içerisine birleştirip ipimi burada kesiyorum. Burada ipimizde işimiz bitti. Sırada tabanına eklemek var arkadaşlar. Bakın, göstereyim. Gayet bu şekilde bir patiğimiz ya da babet diyelim oluştu elimizde. Dediğim gibi siz burayı kaydırma da yapabilirsiniz. Birazcık daha yükseltisi az olur. Ben böyle sık iğneler yükseltili olduğu için böyle lastik görünümlü orayı sık iğne yaptım. İki türlü de güzel duruyor. Yani tam arka kısmına denk geldi. Bakın, taban kısmından sık iğne olarak ilmeğini çıkardık ve burada kaydırmasını yaptık. Hem basit hem de çok güzel bir model. Hemen şimdi ben şöyle arkadaşlar bilgi vereyim kısacası. Şimdi siz direkt taban üzerine de hazır taban tığlayıp aynı sayılarla 37-38 numaraya uyumlu zaten bu patik modeli veya babet modeli. Hazır taban üzerine de tığlayıp yapabilirsiniz. Örgü taban ben şimdi tercih ettim. Hani patik olarak genelde kullanmak isteyenler için bakın, altında örgü taban yaptım ve ekledim. Taban içi hazır, bu ayak boş olduğu için birazcık içeriye doğru çöktü ama gayet güzel duruyor, çok şık. Hemen şimdi ben bunu örgü tabanımı hazır ettim. Tabanımı anlatmama gerek yok. Aşağıdaki videolarımda, kanalımda birçok babette 38-37 numaraya örgü tabanı anlattım ve ayrıyeten 38 numaraya uyumlu örgü taban anlatımım da var. O yüzden de videoyu çok uzun tutmak istemedim. Tabanımı ben hazır ettim. Sadece eklemesini göstereceğim. Sayılarını da vereyim. Ben bunu 38 numaraya uyumlu yaptım. 37'ye de olur. Zaten birçoğunuz beni Instagram'dan takip ederseniz sayfamda da var. Sayılarını ara ara paylaşmıştım. Çok eski görsellerimde, paylaşımlarımda. Kanalımda da zaten birçok videoda bulacaksınız. Birçok babet videosunda anlatımı var. Ayrıyeten ekstra sadece yalnızca taban anlatımım da bulunuyor. 38 numara örgü taban diye. 47 zincirle başladım ben bunu. 22 zincir kalana kadar, şu kısma kadar sık iğne yapıp 22 zinciri de trabzan yaptım. Artırmalarım yine 7 tane battım burada. Topukta da ilk sırada 3 tane sık iğne batıp diğer sıralarda 4 sırada da yine bir tek bir çift, 2 tek bir çift, 3 tek bir çift. Burada da yine aynı, bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 3 tek bir çifti bitirdik. 5 sırada tabanımız bitti. Zaten
Şöyle net göstereyim. Ekran görüntüsü de alabilirsiniz arkadaşlar. Tabanımı sayılarını gayet belli oluyor. Artırmayı ekran görüntüsü alıp yakınlaştırarak yapabilirsiniz ama eğer hani izleyicilerim benim yabancı izleyicilerim değil, beni takip eden, dilimden anlayan Türk izleyicilerim de, Türkçeden anlayanlar da bir alt video, aşağıda videolarımda 38 numara detaylı taban anlatımım var. Babetlerde de ekstra anlattığım var. Şimdi ben bunu direkt burada ipimi kesmeden direkt ipimi bunun üzerine bırakmıştım. Şimdi tam topuktan ben ilmeğimi çıkaracağım. Şöyle göstereyim. Hemen bu babetimin de topuk kısmına şöyle alıyorum. İlmeğimi buradan çıkarıp bu şekilde tersten, yani önce patikten alacağım ilmeği arkadaşlar. Topuk kısmından alacağım. Bu ip içeride kalmış olacak. Yakından göstereyim. Kaymış ekrandan. İlmeğimi orada çıkardıktan sonra patiğin hemen arkadan bitirdiğim yerden tam topuk kısmından ilmeğimi alıyorum. 2 ilmeğimi de birden alıyorum. Tek dal falan değil. Sonra da burada çıkardığım ilmeğimi alarak bu ipi de arkada gizleyerek bu şekilde yani önce patikten alacağım, sonra tabandan alıp bu şekilde eklememizi yapacağız. Yine tekrar aynı yere battım ve kaydırma ile arkadaşlar, sık iğne değil. Bir bu patikten alıyorum, hemen diğer tabanın ilmeğini alıyorum ve kaydırma yapıyorum. Ben bu şekilde yaptım. Sizin farklı fikirleriniz, daha farklı aklınızda teknikler varsa onları da deneyebilirsiniz. Hem patiğin önce 2 ilmeğini alıyorum, sonra da tabanın 2 ilmeğini alıp birleştirmeyi yapıyorum. Şöyle şunu da açıklayayım arkadaşlar. Eğer tabanda örgü taban sayılarınızla bu patik kenarındaki sık iğne sayılarınız denk gelmezse şu şekilde arada kaybedebilirsiniz onları. Ben mesela ilk şunda denedim. Örgü tabanımın şu zincir ilmek sayıları daha fazla. Yani şu kenarda 5-6 tane fazladan geldiği için aralarda onları dengeliyorum. Örneğin şimdi battığım yere, aynı battığım yere tekrar batıp patiğin mesela battığım yerden yine aynı ilmeği çıkarıp tabandan da yanındakini alıyorum. Bu şekilde dengelemiş oluyoruz. Yani eşitlemiş oluyoruz. Önemli olan şu burun kısmının tabandaki, şu örgü tabandaki burunla tam tepe noktalarının birleşik bir arada olması. Buraya kadar. Eğer eksik fazlanız varsa bunları aralarda eşitleyebilirsiniz. Hangi taraftaki, yani patikteki fazlaysa tabandan ekstra fazla az alıp patikten fazla alarak birleştirmeyi yapın. Tabandaki fazlaysa da gösterdiğim şekilde yapın. Yine bir tane daha göstereceğim. Şimdi almıyorum. Ara ara 3-4 tane ördükçe bunları diğer videolarımda da açıklamıştım. Kaydırmayla birleştiriyorum. Çünkü diğer patiğimin eşini de eklediğimde biliyorum, sayılar aynı olduğu için örgü tabanda 5-6 ilmeğim fazla kalacak. Şu burun kısmına denklediğimde şuraya işaretleyin. Yani muhakkak önemli olan patiğin düzgün ve güzel durması için ya da babette de aynı, hazır tabanda önemli olan şu tam tepelerinin aynı yerde birleşmesi ve topuk. Diğer yanlarda kalan ilmekleri de eşitleyebiliriz. Hemen yine göstereceğim. Bakın ben şimdi buradan alıyorum ve aldığım yere tekrar patikte aynı yere batıyorum. Bakın yine ilmek aldığım yere batıp tabanda yanındakini alıyorum. Bu şekilde eksiltmiş oluyorum. Yani tabandaki fazladan 5-6 ilmeğimi eksilterek eşitlemiş olacağım bu kenarlarını eklerken.
Bu şekilde yan tarafta da aynı. Bu kadardı. Şimdi bundan sonrasını siz ilmeklerinizi sayın. Özellikle de şimdi ben buraya yaklaştıkça da buradan buraya sayıyorum. Eşitlemek için de, dengede tutmak için de ilmekleri ayarlayıp o şekilde birleştirmeyi yapıyorum. Sonuna kadar aynı dediğim yöntemle yapabilirsiniz. Ve topukta geldiğimizde inşallah yine anlatmaya devam edeceğim. Zaten sonuna geldik. Pek bir şey kalmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, patiğimizi tamamladık. Bakın hemen şöyle kalıbı geçirdim. Alttaki taban örgüsü gayet muntazam. Kenarlarındaki de eklediğimiz yerlerdeki kısımlarda kaydırma gibi duruyor. Şu kenarlardaki boşluklarda çok görünmüyor. Gayet muntazam bir model. Pratik, çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir patik modeli oldu arkadaşlar. Sizler de yapmak isterseniz modelimi kolaylıkla, rahatlıkla yapabilirsiniz. Model içinde yine Instagram'da etiketledim. Arkadaşıma MB Kroket sayfası. Orada arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Tekrar bu modeli bize kazandırdığı için. Siz hazır taban üzerine de ekleyerek babet görünümü de verebilirsiniz. Ama patik olarak da gayet şık, güzel. Bakın topuk yükseltmesinden ayağı gayet güzel bir şekilde sarıyor. Tabanına kadar çok şık bir patik modeli. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma da abonelik ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorumlarınızı da yaparak destek olabilirsiniz. Bildirimlerinizi de açık tutarak çektiğim videolardan çok erken haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.